Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda besa kazağın yapımına başlamıştık. Yakadan başlayıp apoletomuz tekniğiyle robasını tamamlamıştık. Gövde kısmına geçtiğimizde kol ve gövde ilmeklerini ayırarak gövdeyi örmeye hazır durumda kalmıştık o videoda. Şimdi bu videoda kazağın geri kalan kısımlarını anlatacağım. Öncelikle ben gövdesine devam ettim örmeye. Bakın şöyle göstereyim. Kol altından itibaren etek ucundaki lastiğe kadar düz örgüyle devam ettim. Ardından lastiğe geçtim. Bir miktar lastik ördükten sonra da esnek bir yöntemle kapatarak gövdeyi tamamladım. Şimdi ne kadar ördüğümü söyleyeyim size. Kol altından itibaren 25 santimetre düz ördüm. Ardından 5 santimetrede lastik ördüm. Toplam kol altından itibaren uzunluğu yaklaşık 30 santimetre oldu. Şimdi kazağın boyu kişiden kişiye değişen bir kavram. Dolayısıyla siz kendi durumunuz için ne kadar örmeniz gerekiyorsa boyunu ona göre ayarlayarak örebilirsiniz. Şimdi burada yaptığım uygulamalar kolda da aynen olduğu için ben dediğim gibi bu kısmı tamamladım. Bunları size kolu yaparken anlatacağım. Şimdi ardından kola geçtim. Kolun bir tanesini de örüp bu şekilde bakın tamamladım. İkinci kolda adım adım ne yaptığımı size anlatacağım. Kolun hangisinden önce başlayacağınızın bir önemi yok. Birebir aynı yapılıyor. Dolayısıyla istediğiniz koldan başlayıp şimdi anlatacağım yöntemle her iki kolu da örebileceksiniz. Evet, kolu örmeye başlayalım. Öncelikle kol ilmeklerini ipe almıştık hatırlarsanız. Bunları şişe geçirerek başlıyorum. Kullanacağım şiş gövdedeki şiş numarasıyla aynı 4 numara. Misina boyu ise 40 santimetre. Kol ilmekleri sınırlı sayıda olduğu için 40 santimetrelik misinalı şiş tam uygun geliyor. Bununla bu şekilde örmenizi tavsiye ederim. Daha kolay olacaktır. Eğer misina boyunuz daha uzunsa bu sefer misinanın fazlalıklarını kenardan çekerek magic loop dediğimiz teknikle örebilirsiniz. Şöyle bakın başlıyorum. Bütün ilmekleri ipten şişe geçireceğim. İlmeklerin hepsini şişe geçirdim. Bu arada ilmekleri saymanızı tavsiye ederim. Eksik kalmaması için. Eğer arada atladığınız ilmek olursa şimdi ipi çektiğinizde ilmeğiniz kaçabilir ve düzeltmeniz zor olabilir. İlmek sayısının doğru olduğundan emin olun bence. Sonra bu ipi çekiyorum ve çıkartıyorum. Şu an şişte benim 72 tane ilmeğim var. Örmeye başlayacağım. Şimdi bakın hep yapıyoruz. Daha önce de birçok defa yaptık. Kol altında ilmek almıştık gövdede. Oradan ilmek çıkaracağım. 8 tane ilmek almıştım. O 8 taneyi buradan alacağım. Ama kenarlarda boşluk oluşmaması için birer tane de kenarlardan alıp sonra onları keserek kapatacağım ve boşlukları kapatmış olacağım. Evet, ipimi aldım. Şimdi burada tam orta noktayı bulacağım. Kenardan bakın şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra tam orta nokta şuradan şişe geçirip ipimi bağlayacağım. Evet, ipi aldım. Şöyle de bir bağlayalım. Gevşemesin. Sonra zaten iç kısımda yürüterek bu ipi sağlamlaştırırız. Şimdi ilmek çıkarmaya başlayacağım. Her iki taraftan 4'er tane ilmek alacağım. Şurada hemen dibinden başlıyorum. Bakın şöyle. İlk ilmek. 1. Devam ediyorum. 2. 3. 4. 4 ilmeği aldım. Şimdi bakın. Kol ilmeklerinin ilk ilmeği ile bu ilmek arasında şöyle bir boşluk var. Bu boşluğu kapatabilmek için bakın şöyle tuttuğumda, şöyle birleştirdiğimde bakın en orta noktada bir ilmek var. Şöyle tuttuğumda bakın orası şurası. Şurası.
Tam orta nokta. Oraya şişimi geçirerek bir tane de ilmek oradan alıyorum. Ve ipi sıkı tutuyorum burada, gevşek olmasın. Sonra kol ilmeklerini örmeye devam edeceğim. Bir tane fazladan ilmek almış olduk. Bir sonraki sırada o ilmeği keserek yanındaki ilmekle yok edeceğiz. Bakın bu şekilde oldu. O boşluk kapandı. Şimdi bütün ilmekleri örelim diğer uca kadar. Evet, diğer uca kadar ördüm bakın. Şimdi burada yine 4 tane ilmek aldıktan sonra bu arada tekrar bir bağlantı için ilmek almak istiyorum. Şöyle arkası gözüksün. Bakın şöyle tuttuğumda yine en orta nokta şurası oluyor. Oradan yine bir tane ilave ilmek alıyorum. Ardından 4 tane şimdi buradan ilmek alacağım. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 4. Şimdi burası turumuzun orta noktası. O nedenle bir tane ayraç yerleştiriyorum. Şimdi bu ilave aldığımız ilmekleri bu ikinci sırada ilk turu tamamladık. İkinci turda o ilmekleri keseceğiz. Bakın 1, 2, 3 tane ilmeği ördüm. Dördüncü ilmekle o arada aldığım ilmeği birlikte keseceğim. Şimdi bu kesme yönleri her iki tarafta da içeriye doğru, yani bu ayraca doğru baksın istiyorum. O nedenle burada sağ kesme yapacağım. O iki ilmeği, yani dördüncü ilmekle aradaki ilmek, bakın. İkisini şöyle birlikte sağa keserek alıyorum. Sonra kol ilmeklerine devam edeceğim. Bakın böyle oldu. Şimdi örüp gelip tekrar buradaki o fazlalık ilmeği göstereyim. Ayraçtan önceki son 5 ilmeğe kadar ördüm. 4 tanesi kol altı ilmeği, bir tane de arada aldığımız fazlalık ilmek. Şimdi o fazlalık ilmeği yanındaki bu 4. ilmekle keserek yine yok edeceğim. Bu defa da kesme yönüm yine ayraca doğru, yani sola doğru olacak. Bunun için şöyle ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte örerek alıyorum. Kalan ilmekleri de örelim ve turu tamamlayalım. Şu an 2 turu tamamladık. 3. tura başlıyorum. Birkaç sıra daha örüp sonra kol kesmelerine başlayacağım. Bakın bu yöntemle kol altı, şunu da göstereyim. Bu şekilde oluyor. Gayet de düzgün bir görüntü oluşuyor, delik olmaksızın. Şimdi dediğim gibi birkaç sıra daha örüp 4 sıra daha ördüm ben diğer kolda. Toplam 6 tur olmuş oldu en başından itibaren ve ilk kesmeyi yaptım. Şimdi bu kesmeleri nasıl yapıyorum, kaç tane, hangi aralıklarla, onu da anlatayım. Şimdi şu an ilmekte ve şişte benim toplam 80 tane ilmeğim var. 72 kol ilmeğim vardı. 8 tane de kol altından aldığım ilmeklerle toplam 80 tane ilmeğim var. Öncelikle bunu bilelim. Bir de sonuçta nihai bilek kısmında bizim kaç ilmeğe ulaşmak istediğimize karar verelim. Onu ben şöyle buluyorum her zaman için. Daha önce de anlatmıştım. Şu etek lastiğinde bileğime ölçerek ne kadar olmasını istiyorsam bilek genişliğinin ilmek sayısını buluyorum. Mesela diyelim şu kadar ve o ilmekleri şöyle yapıp açıp burada sayıyorum. Kaç tane ilmek var bu arada. Benim için bu değer 44 ilmek. Siz kendi durumunuz için bunu bulabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın şu kol kısmının biraz böyle karpuz kol gibi durmasını istediğim için ben bir miktar burada ilmek kestim. Onu da 16 ilmek olarak düşündüm. Bu tamamen tercih meselesi. 20 de kesebilirsiniz, 10 da kesebilirsiniz ya da hep eşit aralıklarla buraya kadar, ulaşmak istediğiniz değere kadar gelip burada ilmek kesmeye edebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihinize kalmış. Burada 16 ilmek kestim ben bu son sırada. Şimdi 44 ilmeğe ulaşmak istiyorum. 16 tane de burada kestiğimde 60 ilmek oldu. Şimdi şu an ilk baştayım, kolun bu noktasında 80 ilmeğim var dediğim gibi. 60 ilmeğe ulaşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla 20 tane ilmek keseceğim.
Her kesmede her iki taraftan birer tane kestiğimiz için, bakın şöyle göstereyim onu da. Kol çizgisinin iki tarafında da birer tane ilmek keseceğiz. Dolayısıyla her kesimde 2 tane ilmek eksiliyor. 20 ilmek için 10 tane kesme yapmam gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 işaretledim ayraçlarla görünebilmesi için. Toplam 10 tane kesme yaptım. Şimdi sayısını bulduğum kesmelerin aralıklarını da hesaplayayım. Onu da nasıl yapıyorum? Ben toplam kol boyumu 44 santimetre olarak istedim. Yani bunu ya bir kazağınızda ölçebilirsiniz ya kendi kolunuzda ölçebilirsiniz. Kol boyunuzun kol altından itibaren buradan buraya kadar kaç santimetre olması gerektiğine karar verin öncelikle. Benim için 44 santimetre. Bir 5 santimetre lastik öreceğim. Onu da baştan planladım. Dolayısıyla geriye 39 santimetre kaldı bu düz olan kısım için. Şimdi birkaç santim de burada ördüm. Bir 2 santimetre kadar. İşte 37 santimetre gibi olsun. Dolayısıyla 10'a böldüğümde kalan uzunluğu, yani 37 santimetreyi 10 tane kesme yapıyorum. 3.7, ben onu 3.5 gibi düşündüm. Aralıkları 3.5 santimetre olacak şekilde, bakın şöyle de göstereyim. Her kesmenin arası bakın eşit ve 3.5 santimetre yaptım. 3.5 santimetreyi de ilk videoda anlatmıştım. 1 santimetreye kaç sıraya denk geliyor diye. 3.1'di benim örneğimde. Dolayısıyla 3.1 çarpı 3.5 dediğimde 10.8 çıkıyor sıra sayısı. Onu da 11 sıra olarak kabul ettim. Yani şu aralıklar 11 sıra. Hem ölçerek de bulabilirsiniz santimetreyle, hem de sıra sayısı olarak da şu an anlattığım gibi bulabilirsiniz. Ben ilk kesmeden itibaren her 11 sırada bir kesme yaparak bakın bu noktaya kadar ilmeklerimi 80'den 60 ilmeğe düşürmüş oldum. Şimdi tamamen burada yaptığım her şeyi aynen bu kolda da yapacağım. Dediğim gibi şu an 2 tur oldu. 4 tur daha öreceğim. Hiçbir şey yapmadan. Bir 6 tura şu kısım oluyor bu. Ulaşacağım. Ondan sonra ilk kesmeyi yapacağım. Şimdi 3. sıraya başladım bakın. Başlangıç noktasından itibaren. Bunu öreceğim. 3 olacak. 3 sıra. 3 sıra daha öreceğim yine aynı şekilde. Ve 6 sıraya ulaştığımda ilk kesmeyi yapacağım. Bu kısmı öreyim. Sonra kesmeyi birlikte yapalım. 6. sırayı örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar geldim. Şimdi burada kesmemi yapacağım. Ben bu kazakta son 3 ilmekle yapacağım. Bazen son 2 ilmekle de yapıyorum. Fark etmez, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi kesme yönlerimiz hep yine ayraca doğru bakacak her iki tarafta da. Sıranın sonunda burada kesmeyi yapacağım. Bir de bir sonraki sıranın başında yapacağım. Dolayısıyla şimdi buradaki kesmemiz sola doğru olacak. Bakın bu 2 ilmeği şöyle ilmek yönlerini değiştirip alıyorum ve birlikte kesiyorum. Son ilmeği örüyorum. Bu tarafta ilk ilmeği örüp ikinci ve üçüncü ilmeklerde yine kesme yapacağım. Bu defa kesme yönüm sağa doğru. O nedenle sağ kesme yapıyorum. Evet, ilk kesmemizi yaptık. Sonra sıramı yine örmeye devam edeceğim düz örgüyle. Şimdi bu şekilde dediğim gibi 11 sıra aralıkla bu kestiğim sırayı birinci sıra olarak sayıyorum. Devamında 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olduğunda 11. sıranın sonunda yine son 3 ilmekte bu taraftaki kesmeyi, sonra ayraçtan sonraki 2 ve 3. ilmekte de bu taraftaki kesmeyi yapıyorum. Bu şekilde toplam 10 tane kesme yapacağım 3,5 santimetrelik aralarla. Sıra sayısını da sayabilirsiniz. Mezro ile de ölçebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sadece nasıl yaptığınızı not alın. İkinci kolda da birebir aynısını yapmanız iyi olacaktır. Şimdi ben bu 10 tane kesmeyi yapacağım gösterdiğim şekilde. Ondan sonra kol lastiğine doğru tekrar görüşeceğiz. Evet, bahsettiğim şekilde kol kesmelerini tamamladım. Bakın şöyle göstereyim. Toplam 10 kere kesme yaptım. 80 ilmeğim vardı. 10 kesme sonucunda şu an şişte 60 tane ilmeğim var.
Son kesmeyi yaptıktan sonra 2-3 santimetre kadar daha ördüm. Çünkü lastiğe kadar kol boyunun 39 santimetre olmasını istiyordum. Kol altından itibaren ölçerek 39 santimetre olacak şekilde son kesmeden sonra da 3 santimetre kadar ördüm. Şimdi burada artık lastiğe geçeceğim ama lastiğe geçmeden önce hatırlarsınız kol ucunda, şu diğer kolda göstereyim, ilmek keseceğimi söylemiştim ve 16 tane ilmek ayırmıştım buraya. 60 ilmeğim var. 16 taneyi şimdi burada keseceğim. Bilekte 44 tane ilmeğim kalacak. Şöyle bakın, güzel balon kol görünümünü veren bir sonuca ulaştı bu şekilde ve ben açıkçası beğendim. Siz böyle yapmak istemezseniz dediğim gibi bu 16 burada keseceğim 16 ilmeği aralıklarla bölerek sırayla yine kol boyunca kesebilirsiniz. Ya da daha fazla burada kesip daha balon kol yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Şimdi bu sırada yine 4 numaralı şişimle 16 tane ilmek keseceğim. Şimdi aralıklarını hesaplayarak bulabilirsiniz. 60 ilmek var, 16'ya bölerek. Ya da mesela ben şöyle yaptım. Bakın, pratik bir yöntem. Şu yarısına tam 30 ilmek saydım. Bir tane ayraç taktım. Bu 30, her iki tarafta 30 ilmek varken bunların da yarısına olacak şekilde 15 ilmek sayıp bakın buralara da birer ayraç taktım. Her parçada şu an 15 ilmek var. Toplam 16 tane ilmek keseceğim. 4 parçaya ayırdım. Her birinde 4 ilmek kesersem yeterli olacak. Dolayısıyla bakın şurada bu 15 ilmeğin içinde 4 tane ilmek keseceğim. O da 2 tane örüp bir tane kesme gibi uygun olacaktır sanırım. Şöyle başlangıç noktasına geldim. 1 ördüm, 2 ördüm, bir tane kesiyorum. Yine şöyle bakın, sağ kesme yapacağım. Tekrar 1 ördüm, 2 ördüm, bir kesme daha yapıyorum. Bakıyorum 2 4 7 tane ilmeğim kalmış. Burada mesela bir örüp bir kesme yapayım. 3 oldu. Sonra tekrar bir örüp bir kesme yaparsam 4 tane kesme yapmış oldum. Şimdi ikinci parçaya geldim. Orada da yine benzer şekilde 4 tane ilmek keseceğim. Her birinde aynı şekilde 4 ilmek keselim. Toplam ilmek sayımız 44'e düşmüş olsun. Evet, şu an 44 tane ilmeğim var. Lastiğe geçeceğim. Ama şimdi bu 40 santimetre misinalı şişimle lastiği örmem, lastik biraz da topladığı için ilmek sayım da azaldı. Zor olacak. Zaten şu an bile keserken ilmekleri biraz zorlandım. Ben bu noktada Magic Loop tekniğine geçmek istiyorum. 100 santimetrelik misinalı bir şişle öreceğim. Bunu daha önce birçok defa gösterdim. Bir kez daha göstermiş olayım. Şimdi 44 ilmeğim var. Bunun yarısını şöyle 100 santimetrelik misinalı bir şiş aldım ve onun şöyle yarısını alacağım. ...22 tane ilmeği bakın bu şişe aldım. Sonra şimdi şişi şöyle çekiyorum. Diğer ucuna getiriyorum bu ilmekleri. Ve bu ucuyla tekrar kalan 22 ilmeği almaya devam ediyorum. Şöyle çevirerek alayım. Evet. Bakın şu durumdayım şu an. 100 santim misinalı, uzun misinalı bir şişteyim. Aynı zamanda 3,5 numara, çünkü lastiği öreceğim. 3,5 numaraya geçtim ve ilmekleri ikiye bölerek şişin her iki ucuna paylaştırdım. Şimdi buradan itibaren örmeye başlayacağım. Artık bu başlangıç noktası ayracına da ihtiyacım yok. Çünkü ayırdık ilmekleri ikiye. Bakın şöyle arkadaki şişi çekiyorum. Ve önden örmeye başlıyorum. Ön şişi boşaltacağım önce. 1+1, yani bir düz bir ters lastik öreceğim. O nedenle buradan düz örerek başlıyorum. Bir düz, arkasından bir ters, bir düz, bir ters. Bu ön şişin son noktasına kadar gelelim.
Evet, oraya kadar geldim. Yani 22 ilmeği ördüm. Şimdi çeviriyorum örgüyü. Bu öndeki şişi geriye doğru çekiyorum. Arkadaki şişi dışarıya doğru çekip örmeye başlıyorum tekrar. Evet, bu şişte tamamladığımda tekrar çeviriyorum örgüyü. Yine ön şişten örmeye devam ediyorum. Bu şekilde döne döne yine öreceğiz ve lastiğimizi tamamlayacağız. Ben şöyle göstereyim. 5 cm uzunluğunda örmüştüm. O uzunluğa geldiğimde ilmekleri nasıl kapattığımı göstereceğim. Evet, lastiğin örgüsünü tamamladım. Artık ilmekleri kapatacağım. Şimdi ilmek kapamayı bildiğiniz klasik ilmek kapama yöntemleriyle yapabilirsiniz. Ama o yöntemler yeterince esnek olmadığı için giyip çıkarırken sıkıntı oluşturabiliyor. Ben o nedenle esnek ilmek kapama yöntemini kullanacağım. İğne ile uygulanacak bir yöntem bu. İngilizce'de Italian bind off diye geçiyor. Daha önce de uyguladım. Ben bu yöntemi birçok projede açıkçası severek kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Şimdi bunun için örgünün şöyle en az 3-4 katı kadar, bakın şöyle ipi bitirdiğimde şöyle bir tur ölçtüm. Bunun en az 3-4 katı kadar, şu uzunluk bir tur. Bunun 3-4 katı olacak şekilde ölçüp kestim ve bir iğneye geçirdim. Şimdi başlangıçtaki ilk 2 ilmeği işaretlemek bizim işimizi kolaylaştıracak. O nedenle şöyle bakın, ipim şu tarafta, ön taraftan başlayacağım. İlk 2 ilmeği şöyle ayraçlarla işaretliyorum. Birinciyi ve ikinciyi de şöyle arkadan, şöyle misina kısmını alırsam daha kolay olur. Bakın. Şu ikinci ilmeği de bu arkadan işaretliyorum. En son bitiş noktasında bu 2 ilmeği kullanacağız. Daha düzgün durması için. O noktalarda bu işaretlemek bizim işimizi kolaylaştıracak. Tekrar şöyle alayım şişin ucuna doğru ilmekleri ve başlayalım. Dediğim gibi bu daha önce de anlattığım bir yöntem. İlk defa görenler için biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu yöntemde hep düz ve ters ilmekler arasında iki farklı hareketimiz var. Bunların tekrar şeklinde yapıyoruz. Şimdi ilk ilmek bir düz ilmek. Düz ilmekle başlıyor. Bakın. Düz ilmeği şöyle düz ilmeği örer gibi. Normalde ben bunu örüyor olsam önden batarak alıyorum düz ilmeği. Aynen örer gibi iğnemi geçirerek alıyorum ve şişten çıkartıyorum. Sonra sıradaki ters ilmeği atlıyorum bir sonraki düz ilmeğe. Çünkü ilk hareketimiz düz ilmekler arasında. Bunu atlıyorum, bir sonraki düz ilmeği şişte bakın şöyle önden geçirerek alıyorum. Şimdi düz ilmeklerle işimiz, ilk hareketimiz tamamlandı. Sırada ters ilmekler var. Bakın atlamıştık az önce o. Şimdi ters ilmeği ben örecek olsaydım nasıl geçirirdim şişimi? Önden şöyle geçirdim. İğneyi de böyle geçiriyorum. Onu şişten düşürüyorum. Sonra aradaki düz ilmeği atlayıp bir sonraki ters ilmek için bakın arkadan iğnemi geçirip şöyle bunun içinden geçireceğim. İlk etapta bu hareketi yapmakta belki zorlanabilirsiniz. İkiye bölerek o nedenle yapmanızı tavsiye ederim. Yani şöyle arkadan bakın düzle tersin arasından geçiriyorum ve buradaki tersin içinden tekrar arkaya geçiriyorum. Eliniz alıştığında bunu tek harekette yapabilirsiniz. Şimdi bu iki düz ve iki ters ilmek arasındaki işlemimizi tamamladık. Baştan başlıyorum tekrar. Yine bakın bir düz ilmek var sırada. Düz örer gibi alıyorum. Tersi atlayıp ikinci düzü önden. Aynı hareket artık. Sonra terslerde ne yapıyorduk? Ters örer gibi düzü atlayıp aradan bakın bu tersin şöyle içinden. Dediğim gibi bu eliniz alıştığında bu hareketi böyle bir seferde yapabilirsiniz. Sonuna kadar hep bu iki hareketin tekrar şeklinde devam edeceğiz. Bir kez daha göstereyim. Bakın düzdeyim yine. Düz örer gibi aldım. Tersi atladım. İkinci düzü önden aldım. Sonra ters ilmekte ilkini düşürdüm. İkinciyi düzden sonra bakın iğnemi aradan geçirdim
şöyle tersin içinden tekrar arkaya aldım. Bir kez daha son kez göstereyim. Yine düzlerdeyiz. Düzü önden, ikinci düzü bu şekilde, sonra tersi bu şekilde, ikinci tersi de düzle arasından bakın böyle. Bu şekilde son ilmeklere kadar gelelim. Bitiş noktasının nasıl olduğunu göstereyim. Evet, son 2 ilmeğe de geldim bakın. Şimdi burada o ilk başta hatırlarsanız 2 tane ilmeği şöyle ayraçla işaretlemiştik. Onları da şişin diğer ucuna şöylece alıyorum. Önce ilk ilmeği, sonra da ikinci ilmeği. Bakın onları şişe aldım. O son 2 ilmeği son 4 ilmeğe çevirmiş oldum. Tekrar şöyle şişimi kaydırıyorum. Bu 4 ilmek içerisinde son 2 hareketimi son bir kez daha yapacağım ve bitireceğim. Bakın düz ilmekteyim. Düzleri aldım. Son olarak da tersleri alıyorum. Ve bitiriyorum. Şöyle çekip şu esnekliğini göstereyim önce. Bakın oldukça esnek, kol ucunda rahatlıkla giyilip çıkarılabilecek şekilde bir kapatma yöntemi olmuş oldu. Şimdi şu son noktayı gevşemeden şöyle ipimizi iç kısmı alıyorum. Biraz da bu kısmı çektiriyorum şöyle ipimi. Ve burada şimdi ipi içeride yürüterek bakın şöyle kapattım. Son noktası da oldukça güzel oldu. Herhangi bir problem yok bu noktada da. Önce bir kere şöyle bir sabitleyeceğim. Ki gevşeme olmasın. Sonra da ipi içeride yürüteceğim. Evet, bakın gayet düzgün oldu. Bu ipi biraz daha ben içeride şimdi yürüteceğim. Görüntüsü de bu şekilde. Evet, şimdilik böyle kalsın. Örgüyü tamamladık. Bundan sonra yapacağımız şeyler bu başlangıç ve bitiş iplerini içeride sabitlemek. Birçok noktada var benzer iplerim. Onları sabitleyeceğim ve son nokta haline getireceğim. Ardından da kazağı bloklayarak kurutacağım ki daha düzgün, daha istediğim gibi bir görüntü almış olsun. Şimdi şu haliyle ne kadar ip gitti? Bakın 4. yumaktan bu kadar arttı. Yaklaşık 25 gram bu ip. Hepsini düşünürsem eğer 375 gram ip gitmiş oldu small beden için. Siz farklı bedenler örecekseniz medium, large, x large 4 yumak yetmeyebilir. 5. yumağa geçmeniz gerekebilir. Bedene göre ip tüketiminiz değişecektir. Şimdi son olarak bakın en başta yaptığımız matematiksel hesaplar vardı. Zaman zaman bu matematiksel hesaplardan dolayı sizlerden tepkiler alıyorum ama örgü matematiksiz olmaz. Onları yapmadan düzgün istediğimiz gibi bir örgü elde edemeyiz. Bakın bunu göstermek istiyorum şu an. O şekilde düşünenlere en azından bir fikir olmuş olsun. Biz hatırlarsanız nasıl düşünmüştük? Başta kazağımızın bedenini small beden örmüştüm. 50 santim düşünmüştüm. Ondan başlayalım isterseniz. Adım adım gidelim. Bakın her şeyi hesapla yaptığımız için ulaşabildik mi ilk hedeflerimize onu birlikte görelim. Bakın gövdesini ölçüyorum buradan şu uca kadar. Bakın gerçekten de tam 50 santimetre. Onun dışında ne vardı? Mesela kol çevremize bakalım. 34 santimetre almıştım.
Onu şöyle şuradan ölçersem, bakın yarım kol ölçüyorum. 17 santimetre, 2 katı 34 santimetre yapar. Bir de şu ön, bakın şu göğüs kısmının genişliğine bakalım. 39 santimetre olarak düşünmüştüm. Onu da şuradan ölçersem, tam da 39 santimetre olduğunu görüyorum. Yani başlangıçtan hesapladığım, planladığım bütün ölçülere şu an nihai halinde ulaşmış oldum. O nedenle örgüde başta hesaplamak çok önemli. Sonda sürprizlerle karşılaşmamanız ve istediğiniz sonuca ulaşabilmeniz için lütfen bunu ihmal etmeyelim. Bunu açıkçası bir kez daha ifade etmek istedim. Şöyle son şeklinde bir göstereyim. Yakası, kollarımız, şu kol ucundaki bu balon kol şeklini açıkçası ben çok sevdim. Gövdemiz, etek lastiğini de yine aynı yöntemle kapattım, o nedenle bakın o da oldukça esnek. Arkası da kazağın bakın bu şekilde. Son halini dediğim gibi blokladıktan sonra ben görsel olarak da paylaşacağım. Orada da yine görebileceksiniz. Evet, bu videoda anlatacaklarımın sonuna gelmiş oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.